Arkadaşlar bu tuttuğum bir avuç toprakta şu ana kadar dünyada gelmiş geçmiş yaşamış insandan daha fazla mikroorganizma barındırıyor. Bizim yediğimiz yemekler de aslında midemizde bakteriler tarafından parçalanıp bize enerji olarak geri dönüyor. Yani düşündüğümüzde aslında biz toprakta olan ne varsa bitkiler sayesinde yiyoruz. Ve bu mikroorganizmalar maalesef şu anki tarım yöntemleriyle pullukla, toprağı alıp çevirmekle ve toprağı boş bırakarak bütün mikroorganizmaları öldürüyoruz. Ve bu da tabii ki çölleşmeye yol açıyor. Eğer biz şu anda benim arazide gördüğünüz gibi yaz kış bütün bir zaman bir toprağı üzerinde yeşil bitkiler gördüğümüz sürece biz aslında havadaki karbonu toprağa hapsederek bütün bu küresel ısınmadan, iklim sorunlarından da kurtulmanın en basit yöntemini yapmış oluyoruz. O yüzden bugünkü konumuz toprak. Toprağı nasıl zenginleştireceğimiz mikroorganizmalarla. Yani bu da bize kompostu getiriyor. Kompost basitçe doğal atıkların, organik atıkların bakteriler tarafından parçalanarak mikroorganizmalara dönüştürülmüş halidir. Bu da size çok zengin bir toprak sunar. Bu bölümde şimdi tek tek bütün bu kompost çeşitlerini nasıl kullandığımızı, neler yapabildiğimizi ve aynı zamanda bunlarla nasıl yükselttiğimiz sebze bahçeleri yapıyoruz. Hepsini detaylı şekilde görmüş olacaksınız. Evet arkadaşlar, şu an benim sıcak ve soğuk kompost yaptığım kompost alanın bölgesindeyiz. Bunu şu an görüyorsunuz birçok yöntemi var. Kendiniz paletlerle yapabilirsiniz. Bir alana doldurup üstünü kapatabilirsiniz. Ben böyle evi yaptığım kapı formunun içerisine doldurmaya başladım bir alanda olsun diye. Basit bir kümes teli kullandım. Bakın buraya azot ve karbon dediğimiz yani yeşil ve kahverengi bütün organikleri, daha doğrusu bütün organikleri atmaya çalışıyorum. Bunların içinde sadece et ve süt ürünleri yok bu kompost çeşidinde. Bu eskiden böyle bir haldeydi. Gelin size göstereyim öncelikle. Bakın altlara doğru. Burada her şeyi görebilirsiniz. Toprağın nasıl topraklaştığını görüyorsunuz zamanla. Ve gayet de güzel bir toprak kokuyor. Artık hiç öyle bir koku yok. Eğer karbonla azot dengesini düzgün ayarlarsanız kokmayacaktır. Kokuyorsa zaten mesela talaş gibi, karbon yani kağıt gibi, kesilmiş kağıt gibi, karton gibi şeyleri ekleyebilirsiniz. Kahverengi kurumuş dallar da artık karbona giriyor. Bizim şimdi örneğin Seç Market'ten aldığımız atıklar var. Burada brokoli, marul yaprakları, bakın patlıcan sadece böyle çürük diye yapmışlar. Kompostta şöyle bir şey var. Kesinlikle küçük parçalar halinde yaparsanız daha çabuk ayrışacaktır. Yani daha hızlı sürede olacaktır. Fakat ben üşeniyorum derseniz bile küçük parçalarda yapmak zorunda değilsiniz. Evet, süreç biraz daha uzayacaktır ama sonuçta gene de o kompost olacaktır, toprak olacaktır. Ben elimden geldiği kadar parçaları küçültüyorum. Size burayla birlikte sıcak ve soğuk kompost arasındaki farkı anlatacağım. Aslında bunları katman katman doldurup işte önce yeşil bitkiler, mutfak atıkları, sonra işte biraz daha kahverengi, ne bileyim gazete kağıdı, karton falan, karbon şeyler doldurup o şekilde bırakabilirsiniz. Bu kompost yaklaşık 1 sene sürecektir olması. Fakat arada bunu karıştırıp, nemlendirip karıştırdığınız müddetçe aslında şimdi sıcak kompost yapmış oluyorsunuz. Bu süreci neredeyse 1 aya düşürecektir. Hadi diyelim maksimum 2 aya. Bu ne kadar çok karıştırıp ne kadar çok nemlendirdiğinize bağlı. Yani ben şöyle yapıyorum. Her zaman bu karıştırmayı yapamadığım için böyle katmanlar halinde döküyorum. Boş vakitlerimde bazen denk geliyor, karıştırıyorum. Yani soğuk kompostu da hızlandırmaya çalışıyorum sanki sıcakmış gibi. Tabii sıcak komposta sürekli karıştırırsanız hızlı bir parçalama süreci başladığı için bakterilerle içi sıcak olacaktır. Yaklaşık bayağı 50-60 dereceye çıkacaktır. Hatta insanlar termometre kullanıp bunu ölçüyor. Tabii bu daha büyük yığınlar için de geçerli. Bakın yeşillerimin hepsini şimdi dökeceğim.
Anam, içinde domates de varmış. Açıkçası koca domatesi atmışlar. Tamam, bu maalesef marketlerin şeyi olabilir ama artık belediyelerin bu işe el atması gerekiyor. Organik atıklar toplandığında emin olun bütün ülkeye bedava harika bir toprak yaratma, gübreli toprak yaratma şansımız var. Ben bunu olmuş kompostla biraz karıştıracağım şimdi. Poşeti de içine atmaya değil. Tabii ki böyle şeyler atmıyoruz. Şu kağıt pek kağıda benzemiyor sanki. Yok, kağıt. Evet, biraz karıştırdım. Eski yeniyi. Altta kalan toprağımız iyi aslında ama ben onu orada bırakacağım. Şimdi üzerine bütün bu bahçe atıklarını, yaptığımız çimleri, ne bileyim eski sebzelerin kalan dallarını hepsini koyuyorum. Bakın bu böyle sanki hemen dolacakmış gibi oluyor ama bu biraz nemlenip beklediğinde zaten çürüyüp yok yani koca bir kompost, sallıyorum size 1 metrelik kompost 10-15 gün içerisinde küçük bir hale gelecek. Bunun bir kısmını koyacağım buraya ki üstüne daha sonra bokashi kompostumu ekleyeceğim. Bahsettiğim. Evet. Şimdilik böyle bırakıyorum. Bunları biraz nemlendikten sonra ki bugün yağmur var yarın. Biraz karıştıracağım. İyice bir çürüsünler önce. Bu bizim kompost yatağına gidebilir. Bu en basic, en basit kompost yöntemi. Soğuk kompost deniliyor. Bahsettiğim gibi eğer bunları böyle katman katman koyup hiçbir şey yapmazsanız bunları karıştırıp nemlendirince sıcak kompost ve daha hızlı bir sürece tanık oluyoruz. Bu kadar basit. Arkadaşlar eğer hiç bu şekilde yağmam edemem, benim bahçemde böyle şey yok, arada koku yapıyor, hayvan geliyor derseniz atıklarınızı basitçe toprağın altına gömebilirsiniz. 20 santim toprağın altına. Bir yeri kazıp gömebilirsiniz. Bu da emin olun 1-2 ay içerisinde bakteriler zaten görevini yapıp bu mikroorganizmaları orada parçalayıcı olarak kullanıp mikroorganizmaları ortaya çıkaracaktır. Evet, burada bokashi kompost kovalarımızı görüyorsunuz. Bunlar satın da alabilirsiniz ama kendinizin yapması çok kolay. Bakın burada bir termos kaptan biz bunu yaptık. Burada da bir hadi diyelim boya kabından bunu yaptık. Bu kompost çeşidi aslında Japonya'da, Kore'de çok uygulanan, binlerce yıl önce uygulanan ve toprağı canlandırmak için yapılan bir kompost. Aslında diğerleri arasında benim en çok sevdiğim, çünkü süreci çok hızlı ve inanılmaz bir şekilde mikroorganizmaları zenginleştirerek yapabiliyorsunuz. Öncelikle havasız bir ortamda yapılabilen anaerobik bir kompost çeşidi olduğu için apartmanlarda, şehirlerde yapmanız çok kolay. Çünkü hiçbir koku veya sızı olmuyor. Tamamen kapalı bir kabın içerisinde. Biz buna açıkçası turşu diyoruz. Kompost turşusu. Çöp turşusu. Yani organik atıklarla turşu yapıyoruz. Fakat içinde tuz barındırmayan bir turşu diyelim. Öncelikle kendi serumumuzu oluşturuyoruz. Bir bakteri serumu. Ki buradaki kompostu havasız ortamda hızlı üretebilsin diye. Biz buna laktoserum diyoruz. Pirinç suyundan, tabii ki Japonya olduğu için pirinç suyundan, ama bizdeki bütün bakla sularını, hani pirinci yıkarken çıkardığınız suyla veya ne bileyim orada diğer baklaları çıkıp yıkadığınız suyu karıştırıp önce bekletiyoruz. Buraya bakterileri çekiyoruz. Sonra bunu sütle karıştırıyoruz ve gene bir hafta kadar bekliyoruz. Sonra çıkan şey bizim laktoserum ana serumumuz oluyor. Sonra bunu çoğaltıp 100 kat suyla arttırarak fıs fıs şeklinde kompostumuza sıkarak bokashi kovamızın içinde yaptığımız atıklara uygulayabiliyoruz. Bunun linkini aşağıda bırakacağım açıklamalarda. Açıkçası ben de Volkan Dündar Hoca'dan öğrendim. Arka Bahçe Permakültür hesabı var Instagram'da ve açıkçası bütün anaokullarına kadar gidip bu kompost çeşidini herkese yaymaya çalışıyor Volkan hocamız.
Teşekkür ediyorum. Ben de ondan öğrendim her şeyi. Basitçe şöyle her gün çıkan mutfak atığınızı akşamları bunun içerisine atıyorsunuz. Üstüne ben talaş kullanıyorum. Kepek kullanan da var. Hatta kepeğe direkt bu şeyi etkileyen şeyler de var. Bakın bu bembeyaz gördüğünüz mantarlar iyi mantarlar. Ve farkındaysanız değilsiniz. Özür dilerim. Kokuyu almıyorsunuz. Açtığımızda çok ekşi bir koku yok. Aslında gerçekten bir turşu kokusu var ama çöp turşusu kokusu var. Öyle harika da bir koku yok. Fakat çok kötü, iğrenç bir koku olmaması gerekiyor zaten. Ki öyle bir şey varsa da büyük bir sorun var. Hemen bir yere gömüp yok etmek lazım. Kötü değil çok ama yani doğru şeyi yapmıyoruz demektir. Bu beyaz şeylerde hava mantarları gayet de iyi olduğunu gösteren şeyler bize bu pamuk gibi. Katman katman her günkü atığımızı doldurup kovalara ki ondan dolayı birden fazla kovamız var. Üzerlerine talaş ve talacın üzerine emmesi için hazırladığımız serumu sıkıyoruz. Bir daha söylüyorum. Bu hazırlanan serum linki aşağıda açıklamalara koydum. Volkan Dündar Hoca'nın yaptığı sunum gayet açık her şeyi anlatıyor. YouTube'da da bulabilirsiniz. Fakat ben de haftalar aldığı için bekleme aslında yapmaya başlayıp size de göstereceğim bir ara önümüzdeki YouTube bölümlerinden birinde. En son kovamız dolduktan sonra yaklaşık bir hafta 10 gün duruma göre bu baktığınız beyazlığa göre hiç açmadan içinde fermantasyon olmasını sağlıyoruz. Fermantasyon olurken bir sıvı oluşuyor. Bu sıvı da almak için farkındaysanız zaten bunda otomatik var. Böyle bir şey ekledik. Bu kovaların hemen altında burada bir filtre var ki katı tarafı aşağı düşürmemek için. Şimdi bu kovayı da oraya döktüğümde size göstereceğim kovanın içeriğini. Suyu bu arada bu fermante olum sırasında sürekli su çıkacak. Bu su çok iyi bir aslında gübre aynı zamanda. Aktif bir laktoserum suyu. Bakteriler çok yararlı. Bu suyu kullanabileceği 100 kat suyla karıştırıp bunu bütün bahçede kullanabiliyorsunuz gübre niyetine. Aynı zamanda ben bu suyu mesela mesela kokan bir tuvaletiniz varsa Lodos'ta falan eğer tuvaletinize dökerseniz bu bakterileri bizim bokumuzu da çok iyi fermante edip bu kokuyu önleyebiliyorlar. Hatta bütün bu dış atık borularına bu suyu dökerseniz tertemiz yapıyor bu bakteriler. Yani aslında biz iyi bakterilerle temizlik yapmış oluyoruz. Doğa içinde aynı şey geçerli bu bokaşide. Gelin şimdi bu bokaşinin de birini dökelim. Şunu dökelim. Daha kolay olacak. Hem de size kutunun içeriğini göstermiş olayım. Follow me. We are going to the same place again. Ben bu yaptığım kompost alanında, hadi soğuk kompost alanında diyeyim. Bokashi kompostunu da karıştırıyorum. Ki şöyle açıkçası kompostlarımı ben yerinde kompost olarak uyguluyorum. Yani serada kazdığım bir alanı kompost şeklinde dolduruyorum ki buna hügel culture diyorlar. Hügel kültür. Katman katman doldurmaya başlıyorum. Yerinde yapıyorum. Bunları yerinde yapıyorum. Böylece daha kolay oluyor benim için. Sadece bir bekleme süresi var. Kompostunuz oluşana kadar orada fermantasyon tamamlayıp tam bir toprak haline gelene kadar biraz beklemeniz gerekiyor. Mimi, kızım, sen de mi yapacaksın kompost? Evet bakın. Burası az önce kompost yaptığımız kompost biliyorsunuz. Altta oluşmuş olanlar var. Üstüne bulduğumuz atıkları döktük yeşil ve üstüne kahverengi bahçe atıklarını döktük. Şimdi üzerine bokashi'yi dökeceğim. Normalde bokashi hazır olduktan sonra yani bu raddeden sonra rahatlıkla toprağınızın altına gömebilirsiniz. Toprağınızın altına gömdükten 10 gün sonra simsiyah bir şey oluyor. Bunlar evet farkındaysanız şimdi turşu gibi olduğu için aynen attığınız şekilde hiçbir erime yokmuş gibi gözüküyor. Fakat bunlar fermante edilmiş. Yani turşulanmış. O yüzden toprağın altında inanın 2 hafta geçmeden simsiyah bir organik madde haline gelecekler. Bakın suyuyla birlikte buraya döküyorum. Ne kadar su çıktığını görüyorsunuz. Normalde ben bunu 100 kas suyla aktifleştirebilirdim ama buranın da aktifleşip iyice bakterilerin çoğalması için bu suyu burada kullandım. Emin olun bu bile benim bu soğuk kompostun hızını etkileyecek. Hemen size içini göstereyim. Bakın bunu kendimiz aldık.
İçine bir saksının altını alıp deldim. İçine delikler açtım, çıkan su aşağıya dökülsün diye. Alta da yükseltmek için böyle tahtalar çaktım. Bunu buraya koyuyorum ki katı atık üstte kalsın. Oluşan bakterilerin yaptığı sıvı, bizim aktif su dediğimiz su aşağı insin. Ben de çeşmeden alabileyim. Bu su bayağı geliyor. Kompostlaştıkça geliyor. Zaten bu su gelmiyorsa koymaya başladıktan bir hafta içerisinde bir sorun var demektir. Yeterli sıcak yoktur demektir. Bakteriler 20-25 derece arası sıcaklıkta, hadi 19-25 diyelim, ama bunun ortalaması 22-23 normal şartlar altında sanırım. En verimli çalıştıkları zamanlar. O yüzden bu sıcaklıklarda tutarsanız çok hızlı oluyor ama çok soğuk olursa bakteriler yavaşlıyor. Ölmese de donuyorlar. Şimdi bunu da yaptığım o karışımın içerisine iyice karacağım bu bitkilerle. Emin olun o bakteriler hepsine nüfuz edip parçalamaya başlayacak. Hatta biraz daha yeşillik koyacağım buralara. Sonra yağmurun burayı ıslatmasını bekleyeceğim. Eğer yağmur yağmazsa da kendim biraz nemlendireceğim. Evet. Bokashi kompostumuzu da buraya attık. Dediğim gibi ben eğer bir tane yatağım hazır değilse veya fazla kompost çıkıyorsa burayı kullanıyorum. Ama yataklar yaptığımda, şimdi konumuz ona gelecek. Yükseltilmiş sebze bahçeleri yaptığımda direkt, eğer hazır kompostum yoksa içini dolduracak, direkt yerinde kompost yapmaya başlıyorum. Yani yatağı doldurmaya başlıyorum. Biraz bekliyorum, birkaç sezon, 1-2 ay diyelim. Ondan sonra oraya dikime başlıyorum. Zaten dikilmiş yerler hepsi bu şekilde yapıldı. Yaklaşık hepsi 3 ay, 4 ay içerisinde hazır hale geldi. Hadi gelin şimdi solucanlarımıza bir bakalım. Evet, burası bizim mahzenimiz. Aslında kubbemizin en alt katı. Bu gördüğünüz kubbe 3 katlı oluyor. Burası tamamen toprağın altında kalan mahzen. Biz solucanlarımızı buraya koyduk çünkü sıcaklık hep 20 derecelerde, 19 derecelerde değişmiyor. Nem ve şey de harika. Solucanlar için harika bir yaşam alanı. Çok basit bir küvet aldık. Bedava bu. Dışarıdan buldum. Atılmış bir küvetti. Solucanlar da aynı şekilde bitkileri yiyip fermente ettiğinde bir sıvı oluşuyor. O sıvıyı toplamak için küvetin altına böyle bir kova koydum. Onu da alıp bahçeye dökebiliyorsunuz. Kırmızı Kaliforniya solucanı, açıkçası bir arkadaşım bahçesi olan Bodrum'da bunları çok basit şekilde yapan bana çok az bir şey verdi, solucan. Yaklaşık 10-15 tane. Şimdi görüyorsunuz binlerce oldu yaklaşık bir ayda. Her yerde look. There's the babies here. Yavrular da var. Bu solucanların özelliği, her şeyi çok hızlı şekilde tüketip midelerin içerisinde harika bir fermentasyon yapıp tekrar tekrar bunları kompost makine canavarları diyebiliriz. Görüyor musunuz? Binlerce oldu. Sadece şu kadar vardı benim elimde İlk başta aldığımda. Çok hızlı çoğalıyorlar. Yaklaşık ayda kendilerini 2 katına çıkarabiliyorlar. Bu da eksponansiyel şekilde artıyor demek oluyor. Yani 2 tane varsa 2, 4, 6, 8, 16, 32 diye çok hızlı ilerliyor. Böyle basit bir sistemle bunu yapabilirsiniz. Biz mutfak artıklarımızın çoğunu, çok mutfak artığı çıkmasa bile ben tek yaşadım ama çoğu zaman da kalabalık oluyoruz gönüllülerle. Bir kısmını burada kullanıyoruz. Onların yetebileceği kadar, ki gitgide artıyor. Çünkü solucanlarımın sayısı gitgide artıyor. O yüzden buradaki yemek popülasyonunu da gitgide arttırmaya çalışıyorum. Burayı nemli tuttuğunuz sürece ve karanlıkta, yani çok güneş alıp yanmadığı sürece solucanlarınız mutlu mesut yaşıyorlar.
Onların çok sevdiği şeylerden biri de yumurta kabuğu. Yumurta kabuklarını da böyle. Bu arada yumurta kabuğu her yerde iyi gelir. Bahçenizde, domateslerin altında. Hatta çok kırmadan koyarsanız küçük, biraz büyüklü parçalar halinde sürüngenler, bitkilerinizi yiyen tırtıllar falan bunların üzerinden, yumurtaların üzerinden geçmeyi pek sevmiyorlar. Tüyme ne? Çok varmış. Ne yapıyorum bunun gibi yerlerde? Şimdi besinler fark ettiyseniz bu sağ tarafta. Ve fark edeceksiniz ki bu sol tarafta hiçbir solucan yok. Ee, Şimdi burası iyice dolduğunda besinleri buraya koymaya başlayacağım. Solucanlar kendiliğinden oraya gidecek. Sonra burada kalan kompostu, solucan kompostunu rahatlıkla solucanlara zarar vermeden alacağım. Bu da solucanları da içine katmadan alma yöntemi. Bu solucanların bir kısmını alıp bahçenize koyabilirsiniz. Yataklarınıza gömebilirsiniz. Zaten şimdi yataklara tek tek bakacağız bu kompost işini öğrendikten sonra. Kompostu öğrenmeden yatak yapmak, aslında yatakların içinde yaptığımız şey bir yerde yerinde kompost. Hazır kompostunuz varsa koyuyorsunuz ama gene de hazır kompost gerekiyor. Yani bir şekilde önce kompost yapmayı bilip ondan sonra da bu yükselttiğimiz sebze yataklarını veya herhangi bir yerde bir toprak hazırlığını yapmanız çok daha kolay olacaktır. Şimdi ben bunları biraz nemlendireceğim. Ondan sonra onları yemekleriyle baş başa bırakacağız. Elimi de yıkıyorum. Bu sadece basit bildiğiniz su. Nemli kalmaya, toprağın nemli olmaya her yerin ihtiyacı var ki mutlu mesut kalsınlar. Evet, şimdi gelelim yataklara, nasıl yatak yaptığımıza ve bunları yatakların içerisinde nasıl kullandığımıza. Bunlar benim topladığım kalın dallar, budaklar. Şimdi yükselttiğimiz sebze yatağını yapmak için neden bunlara ihtiyacımız var anlatacağım. Bu arada yanda oluşmuş sebze yataklarını görüyorsunuz. Ebe gümeşleri, ısırgan otları, baklalar, ıspanaklar. Burada da aynı şekilde bakın. Isırgan otları, baklalar. Ve burada boş bir yatağımız var. Ben tahtadan böyle basit bir şey yaptık. Hatta arkadaşım Denizli'de de onun yaptığı şeyler bunlar. Bu şekilde ileride bunu hem kışın mini bir seraya çevirecek, hem istersek üstünü kapatıp hayvanlardan, böceklerden koruyacak tül koyup bir yöntem geliştirdik. Sadece bildiğiniz PVC su boruları kullandık. Bunlar da onların tutacaçları. Şimdi bu komposta aslında ben buna lazanya yöntemi diyorum. Katman katman lazanya gibi dolduracağız. Hügel kültür diyorlar. Bunun illa böyle bir ahşap bir şeyin kalıbın içerisinde olması şart değil. Şu şekilde tepecikler de yapabilirsiniz. Sanırım ekranın sağında görüyorsunuz. Yöntem aynı. Bu tepecikleri yapmanın yöntemiyle bunun aynı. Ben sadece bir kalıp kullanıyorum bunu yapmak için. En altta parçalanması, organik maddeye dönüşmesi daha zaman alacak maddeler kullanıyoruz. Çünkü istiyorum ki ben bu yaptığım kompost senelerce, 10 sene, yani yatak 10 sene bir şekilde verimli şekilde gitsin. Yavaş yavaş çürüsün organik maddeler. O yüzden en alta bulduğum kalın dalları koyuyorum. Bakın zaten başlamışım bu arada. Başlamıştım. Bunlar da üstündeydi. Size göstermek için çektim. Bakın aşağıda oluşan sadece kalın ve ince dallardan oluşan toprağa bakın. Gayet siyah. Çok verimli bir toprak oluşmaya başladı bile. Evet efendim. En alta kalın dallar. Oradan buradan bulduğum
şeyden. Bu arada bahçenizde ağaç veya ağaçları budadığınız atıklar yoksa böyle kalın dallar. Kalın dalları yerine güzel karton kullanabilirsiniz. Bu kartboard dedikleri hani böyle havalı içi karton. Bol bol kartonla döşeyebilirsiniz. Onlar da bu şekilde zamanla karbon oluşacaktır kökler için. Gazete kağıtları, kesilmiş gazete kağıtları. Biz Avrupa Birliği şeyine girdiğimizden beri gazetelerin mürekkepleri doğal mürekkep. Kimyasal değil. O yüzden hani gazete kağıtlarını kullanabilirsiniz. Bol bol aşağıda. Ben kullanmıyorum. Gazete okumuyorum. Yani kağıt gazete okumuyorum. Veya gazete okumuyorum. Bu şekilde dalları kullanıyorum. Sonra burada büyükten küçüğe doğru gidebilirsiniz. Şimdi kalın dalları koyduk. Şimdi bunun üzerine ince dallar. Kısaca anlatayım olacakları. Bakın burada her yerde ısırgan otları var. Bunları bile kullanacağım içeride. Çok verimliler, iyiler. Azot miktarları da çok iyi. Bizim için de çok iyi bu arada, salatalarda her yerde. Hatta bunu suyla karıştırıp sanki bir ilaçmış gibi bitkilerinize de verme şansınız var. Eğer hastalandılarsa. Bunun üzerine şimdi artık inceleyeceğiz. Daha küçük parçalar, odun parçaları. Bakın buradaki gibi. Bakın rahatlıkla çok iyi anlıyorum ki yakın zamanda bunlar hemen parçalanacak. Normalde eğer gazete kağıtlarıyla falan yaparsanız, şu an biz dün çok bir yağmur yağdı burada. Her şey çok ıslak. Her katmanı ıslatmanız gerekecek. Şu an bunlar ıslak olduğu için katmanları ıslatmıyorum. En son ama üstten bir ıslatacağım bu iş bitince. Bakın ikinci katmanımı ince dallarla, buraya topladığım ince dallarla yapıyorum. Hepsi kahverengi, fark ettiyseniz. Daha çok karbon gömdük. Yani bizim bunların üstüne artık azot dediğimiz, nitrojen dediğimiz şeyi getirmemiz lazım. Bunların böyle çok kalın olduğuna bakmayın, emin olun çökecekler. Küçücük olacaklar zamanla. Burada da bir sümüklü böceğimiz. Git şurada oyna. Evet. Her yere eşit miktarda yayıyorum. Şimdi bunun üzerine dün serada yaptığımız temizliğin sonucu çıkan bütün yeşil bahçe atıklarını atacağım. Gördüğünüz gibi bahar gelmek üzere, Şubat'ın daha onu değil ama bütün bu bahçede gördüklerinizi biçip bahçede bu yeşil çim atıklarını atacağım. Araya saman koyacağım. Araya kompostumu koyacağım. Bu iki kattan sonra araya çıkan bokaj kompostumu koyacağım. En sonunda üstüne gene kompostla birlikte toprak koyacağım. Ondan sonra neredeyse bir 2 haftaya hazır hale gelecek burası. Şunları da atayım. Evet. Bu da ikinci lazanyamızın ikinci katı oldu. Küçük dallar. Şimdi bunun üzerine biraz daha yeşil şeyler koyacağım. Özellikle mesela fazla dokunmadan eldivenle bunun gibi ısırgan otu ve aşağıda topladıklarımız. Bu şekilde bir yeşil katman oluşturmaya çalışacağım. Bunların toplanmışı var. Şimdi onları getireceğiz. Isırdı bile. Ama size bu şekilde göstermek istiyorum. Biçilmesi gereken şeyleri zaten biçip biz arazide belli bir yerde tutuyoruz, yığıyoruz ki böyle şeyler geldiğinde çoktan çürümüş oluyorlar, direkt koyabilelim diye.
Talaş çok işe yarıyor. Eğer marangozlardan falan ben alabiliyorum. İşlenmemiş ahşabın talaşı ve bizim burada kullandığımız şeyin talaşını da buraya şimdi dökeceğiz yeşilin üzerine. Burada oran önemli. Karbon her zaman, yani kahverengi oranımız her zaman yeşilden 10 kat daha fazla olacak. Yani yeşile 1 diyorsak karbona, azota 1 diyorsak karbona 10 dememiz gerekiyor. Bu orantıyı koruyarak katmanlarınızı istediğiniz gibi oluşturabilirsiniz. Bakın bunların hepsi içerisine yüzlerce mineral taşıyan bitkiler. Karışık olması da önemli. Sadece bir bitki değil. Buna saman da ilave edeceğiz. Aslında organik ne bulduysak içine koyacağız. Evet. Dün biçtiğimiz yeşillikleri topluyoruz. Daniela bizimle. Amerika'dan geliyor. Just you're putting some and then they're going from other place. Like, just don't try. Just go. Evet, bahçemizin çimlerinde bir posta koyduk. Evet. İlk dal parçalarının üzerine yeşilimizi de koyduk. Bahçeden çıkan çimleri. Şimdi bunun üzerine biraz, bakın karbonun en küçük hali talaş. Tam bir karbondur. Önce bu ağaçları budarken ben bu talaşları topluyorum hep bütün yıl boyu. Böyle yatak yaparken kullanmak için, malç yapmak için, tepelerine koymak için. Bakın burada bir dolu. Wow. Görüyorsunuz. Bunlar bir senedir burada parçalanmaya başlamışlar bile. Islana ıslana. Toprak olmaya başlamışlar bile karbonla. Yeşil bitkiler azot. Bunun 10 katı kadar da karbon koymamız gerekiyor. Buna karton ilave edebilirsiniz. Talaş, kuru şey gördüğünüz gibi. Şimdi örneğin bu bizim mutfağımızın atığı. Şu an yerinde kompost yaptığım için buraya döküyorum. Bunu bokaşiye götürebilirim, solucanlarıma götürebilirim. Durumunuza göre. Bakın patatesler karma karışık. Aslında bu şekil aşırı büyük olmasını istemiyorum. Burada çok büyük bir patates var. Bunu da alacağım içinden. Normal kompostuma koyacağım. Bunlar kalabilir. Bu da çok büyük. Şöyle dağıtıyorum. Aynı zamanda dün göstermiş olduğumuz bokaşimiz var. Bakın illa bokaş olması lazım değil. Böyle atıklarınızı atmanız, gömmeniz yeterli bu arada. Biz bu işin en iyisini yapıyoruz ama açıkçası dünyanın bu işi en iyi şekilde yapan birkaç 100 bin kişiye değil, bu işi iyi şekilde yapmasa bile, mükemmel şekilde yapmasa da bile herkesin yapmasına ihtiyacı var. Milyonların bunu yapması lazım ki bir farklılık yaratabilelim. Evet. Gördüğünüz gibi bokaştan çıkan şeylerin hiç parçalanmadığını görüyorsunuz ama bunlar turşulanmış, tekrar söylüyorum. Artık turşu haline gelmiş. Zaten yani açıkçası çöp gibi kokmuyor da çöp turşusu gibi kokuyor. Fermente olmuş şekildeler. Bunları da dağıttım. Bu kokuyu engellemenin en güzel yanı daha çok karbon. Bakın karbon koydum. Üzerine tekrar nitrojen, azot dediğimiz yani mutfak atıklarını, bokaşimi koydum. Şimdi tekrar üzerine karbonumu yığıyorum.
odun, dalta yani beyaz yapraklar, kuru yapraklar hepsi karbondur arkadaşlar. Bakın bokashi'yi de karbonun içerisine gömdüm. Bu soğanı bu şekilde kim attı? Kendiliğinden çıkmış. Evet, bu şekilde devam edeceğim. Aşağıdaki dallardan da biraz koyacağım. Bu yatak zamanla çökecek, o yüzden ilave etmeniz gerekiyor. Ama biraz hani bu şekilde doldurduktan sonra birkaç ay içerisinde kullanıma hazır hale gelecek. Basitçe kompostumuz bundan ibaret. Daha doğrusu yaptığım hügelkalçı sebze yatağı bundan ibaret. Şu an ekranlarda göstereyim hügelkalçının aslında hügel kültürün direkt toprak üstünde nasıl yaptıklarını, nasıl bir tepecik oluşturduklarını. Bu tepecik çok iyi. Çünkü yanları da kullanabiliyorsunuz, tepesinde kullanabiliyorsunuz. Her yerini kullanabiliyorsunuz. Zaten sonucu da görmüş olacaksınız daha önceden yaptığım yatakların nasıl verimli olduğunu. Bu bölüm şimdilik bu kadar. Lütfen yorumlara permakültür ile ilgili, bahçe ile ilgili neler görmek istediklerinizi yazın. Bana da fikirler verin. Burada yaptığım her şeyi çekmeye çalışıyorum ama genelde tek başıma çalıştığım için biraz zorlanabiliyorum. Teşekkürler bu zamana kadar izlediğiniz için. Umarım siz de yapıp dünyaya bir katkıda bulunabilirsiniz. Teşekkürler.